Merhabalar, selam sevgili dostlar. Evet, yeni bir günde birlikteyim sizlerle. Evet, bu akşam yarını konuşacağız tabii ki. Perşembe gününü konuşacağız. Perşembe günü 23 Şubat günü gökyüzünde neler oluyor, neler bitiyor. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bizi tabii ki izleyenler var. Deprem bölgesinden, Hatay'dan dün akşam yayından sonra mesaj aldım. İki ayrı mesaj, iki tane kadın arkadaşımızdan, dostumuzdan. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Bir tanesi depremi yaşamışlar. Kayınvalidesinde kalıyorlarmış ama akşamları artık eve geçiyoruz dedi. Bir 4 ya da 5. kattı galiba yaşadıkları yer. Dedim niye geçiyorsunuz? O kadar anons yapılıyor, geçmeyin. Tehlikeli hani. Çünkü dedi kayınvalidesinde 15 kişi kalıyorlarmış. Çadır inanılmaz soğuk olduğunu söyledi. Çocukları var. Birinin 3, birinin 4 tane çocuğu var. Çok üşüdükleri için evlerine geçiyorlarmış. Ve dedi bizim gibi şu anda girilmemesi gerektiği halde birçok insan dedi o kadar soğuk ki dedi gece dayanamıyoruz, çocuklarımız hasta olacak diye. Sabaha kadar uyumuyoruz ama gidiyoruz evde oturuyoruz. Böyle bir çaresizlik içinde. Yani birebir böyle konuşunca insan daha çok etkileniyor. Diğer bir arkadaş yine çadırda kalıyorlarmış onlar. Sizi dedi hep seyrediyorlarmış Hatay'dan. Fırsat buldum dedi. İşte eşinin telefonundan galiba. Çünkü kendi telefonu yokmuş. Bu arada birçok insanın cep telefonuna ihtiyacı var. Çünkü çoğunun enkaz altında kalmış. Kendileri kurtarmışlar ama maalesef maddi değeri olan işte eşyaları, her şeyleri kaldı insanların. Tabii cep telefonu çok önemli bir iletişim aracı şu anda. Bu da çok önemli bir eksik tabii. İnsanların genel temel ihtiyaçlarıyla hep daha çok haşır neşir olunduğu için tabii cep telefonu gibi biraz e, işte pahalı olarak hani fiyat olarak pahalı ürünler vesaire neyse. Ama orada büyük bir ihtiyaç. Şey dedi, sürekli de seyrediyorduk sizi dedi. Seyrediyordum buradan YouTube yayınlarınızı. Hatta önceki akşamki yayını seyretmiş şey dedi. Bir anıza olsun dedi, şu bir anlamda da olsun dedi, depremi unuttum. Yani böyle bir normal hayatıma dönmüş gibi hissettim dedi. Yani gerçekten çok etkileyici, çok zor, inanılmaz ağır şartlardalar gerçekten arkadaşlar. Bunları ben hani konuşunca oradaki arkadaşlarla ki hemen hemen aslında 2-3 günde bir mutlaka birkaç kişiyle irtibat kuruyorum, yazıyorlar arkadaşlar. Her ne kadar canları yansa da, kayıpları olsa da yaşam devam ediyor ve onların ihtiyaçları var şu anda. Ve yardımlar azalmaya başlamış, daha böyle yavaşlamış tabii ki. Bundan sonra ne yapılabilir? Bundan sonra yapılacaklar çok daha önemli. Çünkü çok uzun bir süreç bu. Yani hemen bugün 17. günü depremin. 17 günde evet hep orayla yattık, kalktık, kalbimiz onlarla ama ne yaşadığını onlar biliyor. O bölgede, o depremi yaşayan, o şartlarda kalan insanlar bu şartlarda 17 gündür saçını taramadan, banyo yapmadan, bir hijyen ihtiyacını karşılamadan gerçekten öyle bir sıcak yemeği oturup ailesiyle yemeden zaten sevdiklerini çoğu kaybettiler. İnanılmaz zor. Hani empati kurmaya çalışınca insan kuramıyorsunuz bile. Bilmiyorum ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Ama bireysel olarak da hani mutlaka bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle cep telefonunun olmayışı çok zor gerçekten de. Hadi ailede bir tane belki olsa iyi ama hiç olmayanlar için gerçekten çok zor olabilir. O yüzden artık AFAD'a, işte Kızılay'a yardım ve bağış aslında yani elimizden o geliyorsa eğer en azından onu yapalım. Ya da şu an ben duyuruyorum. Belki sizin bir tanıdığınız vardır, bir yakınınız vardır. O ona söyler. Hani bu biraz dillenir. Bu yardımların asla kesilmemesi gerekiyor. Önümüzde kocaman daha bir kış var. Yani yazı epey var hele o bölgede. Bu şartlarda çok daha zor durumlar olabilir. Şu an yine o bölgeden bizi izleyen tüm dostlara yani bütün dualarımız sizinle gerçekten. Kalbimiz, elimizden geldiği kadar burada bir şeyler bireysel olarak yapmaya çalıştık, toplandık, yaptık.
Ama bundan sonra da hepimiz yapmaya devam etmeliyiz ve sizin hepinize çok sevgi, çok şefkat, sıcacık buradan güzel enerjilerimi yollayabiliyorum. Şu anda gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar. Ben bunları da böyle söylemeden edemedim açıkçası. Şimdi bugün şuraya bir harita koydum. Şimdi biraz sonra açacağım o haritayı. Şu yarın yani 23'ünün gökyüzü haritası o. Arkadaşlar şimdi yine korkutmak istemiyorum ama tabii tedbirli olmamız lazım. Şimdi bugün için değil bu. Hafta sonu için bu uyarı yaparak başlayacağım aslında bugünkü yayınımıza. Çünkü hafta sonu tam olarak kendi şuraya haritamı açayım. Size de açacağım bu haritayı. Şimdi arkadaşlar Cuma günü sabah 11:28'de Ay Boğa burcuna geçecek. Ve pazar günü, pazar akşamı saat 18'e kadar diyelim. 19'a kadar hatta Ay Boğa burcunda. Şimdi bu yani 24, 25, 26 günleri aralığında. Şimdi tabii ki hani sabit gruplardan geçecek. Bu yaşadığımız dolunayı, yaşadığımız tutulmaların işte Uranüs'te kavuşacak dereceleri tetiklenecek. Yani bu 2,5 günlük süreç yani Cuma'dan Pazar'a kadar olan süreçte biraz temkinli olmakta fayda var. Önce onu hatırlatmak istiyorum. Bir şey olacağını illa olacak da demiyorum kesinlikle. Fakat böyle bir hani sabit enerjiler aktif olduğunda hani şu an fay hatları çok sıcak ve hareketli olduğu için dolayısıyla böyle bir artçılar açıkçası devreye girebilir. Bunu söylemek istiyorum. Lütfen o bölgede yaşayan arkadaşlar evlerinize ya da yıkılmış, yıkılmak üzere olan binaların yakınlarına, yanlarına sakın ha lütfen uzaklaşın. Orada durmayın. Bu hafta biraz daha böyle bir 28'ine kadar daha çünkü böyle olasılıklar var. Özellikle mesela tam olarak ne günü? İşte mesela Cuma günü akşam saat 20-21 gibi mesela işte düğümlerle kavuşacak. Ondan sonra sabah saatleri keza Plüto'ya karesi var. Cumartesi günü yine saat 10 yani 13 ile 16 arası mesela Ay Uranüs kavuşumu var. Öğle saatlerinde, öğleden sonra saatlerde. Yine pazar günü de pazar günü çok sert açıları yok ama pazar günü de saat 16, 15, 16, 17 sıralarında aslında o saatlerde ayın Satürn'e de yine bir etkileşimi var. Biraz dikkat edelim lütfen. Bu günlerde özellikle biraz stres bol olabilir açıkçası. Şimdi Perşembe gününe baktığımızda Perşembe günü neler var gökyüzünde? Hemen şimdi şöyle haritamı da açayım. Siz de görün istiyorum bu haritayı arkadaşlar. Evet. Şimdi bu haritada Perşembe gününün haritası. Şöyle biraz daha size şu şekilde anlatmaya çalışayım. Evet. Şimdi Perşembe günü Ay görüyorsunuz ki Koç burcunda bütün gün. Güneş zaten aynı yerinde şu anda Balık burcunda. Şimdi bu gece saat 05:55'te yani Perşembe'ye geçtiğimizde sabaha karşı oluyor, gece olmuyor tabii ki. Ay Şiron'a kavuşacak ama hemen 12'den sonra da Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Bakın Koç burcunda arkadaşlar. Ay Jüpiter'e çok yakın gördüğünüz gibi. Dolayısıyla Ay Jüpiter'le Şiron'la kavuştuğunda da aslına bakarsanız Jüpiter biliyorsunuz bir şeyleri büyütmekle de ilgilidir. Evet şans ve fırsatlar getirebilir ama duygu ve düşüncelerde olabilir. Genel olarak belki ilişkilerimizde bağ kurduğumuz kişilerle olan durumları da olabilir. Bazı şeyleri büyütebilir. Tabii Koç burcunda hani ateş elementi güçlü olduğu için şimdi bu haritaya baktığımızda mesela biraz uyumak daha güç olabilir. Gece saatlerine denk geldiği için. Böyle bir şifa enerjisi sabaha karşı aktifleşebilir. Biraz daha sabırsız olabiliriz. Mesela bu akşam biraz daha yardım nasıl edebilirim? Elimden ne gelebilir? Ben birey olarak bir şey yapabilir miyim gibi aslında düşünceleri de lütfen yani girişte o yüzden bundan bahsettim.
hepimiz bu algıyı yaratalım kendi içimizde ki bu enerji böyle dağılsın, herkese yayılsın istiyorum. Evet, Perşembe günü gerçekten sabaha karşı böyle bir aktif enerji var ki saat 11.44 çok önemli bir saat olacak ve 13.02. Evet, tam bu saatlerde gerek bu gibi yardımlar yapmak için, gerek önemli bir görüşme sağlamak açısından, yaptığınız iş, bulunduğunuz ilişkiler içerisinde bir şey talep etmek olabilir bu. Bu saatleri değerlendirebilirsiniz. Bugünün bu saatleri daha verimli saatler olacak. Bilhassa saat 11.44-12.44 aralığında ayın Mars'la güzel bir açısı var. Bu da bizim hem enerjimizi, motivasyonumuzu yukarıya çıkartır. Fiziksel güç gerektiren her iş için çok idealdir, yerindedir. Sevgili arkadaşlar, bu görüyorsunuz bu haritada şu anda Mars mesela 12. eve düşmüş. 12. evde Mars burada. Şimdi Merkür, Uranüs karesi de hala aktif bu arada. Böyle ani haberler belki alanlarınız olmuştur. Beklenmedik şekilde bazı gelişmeler. Ama bugün hani ayın böyle bir güzel etkileşimi olduğu için bence biraz beklemediğimiz yerlerden güzel haberler, el altından yardımlar veya mesela kaybettiğiniz bir şeyi bulma gibi kayıpların bulunması da burada çok önemli bakın. Bir şey kaybolmuştur ve bulunabilir. Mesela kayıp olan vatandaşlarımız var. Çocuklarımız var şu anda mesela onların bulunması ile ilgili gelişmeler olabilir. Hepimiz sevinebiliriz tabii sevdikleri ailesi için çok daha tabii ki önemli olacak ama böyle güzel gelişmeler bugün bu anlamda gelebilir. Diğer yandan mesela iş hayatımla ilgili bir gelişme için yine bu verdiğim saatleri değerlendirirseniz daha verimli sonuçlar elde edilebilir açıkçası. Diğer yandan mesela haritaya şöyle tekrar bir baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Evet, Venüs'ümüzü görüyoruz Koç burcunda. Şimdi burada güzel bir haber daha vereyim ben size. Venüs biliyorsunuz Koç'ta ve Jüpiter'e doğru gidiyor. Jüpiter'le birlikte ilerleyecek. Şimdi bu haftaki haftalık ve yeni ay yorumlarında bahsettim burçlara göre. İzleyin isterseniz. Mart'ın ilk günlerinde özellikle Venüs Jüpiter'le birlikte kol kola ilerleyecekler ve şu anda gökyüzünde zaten Venüs'ün ışığı gözüküyor. Bu oldukça güzel bir transittir. Şanslıdır. Bizim hayatımızda çok daha iyi böyle kanatsız meleklerin dokunduğu günler olabilir. Umarım tüm ihtiyacı olan arkadaşlar, şu an neye ihtiyacınız varsa, maddi, manevi, duygusal şifalanma olabilir, para yardımı olabilir. Yani ne ihtiyacınız varsa dilerim gerçekten hiç ummadığınız yerden, ummadığınız şekilde gelsin, sizi bulsun, kapınızı çalsın diyorum. Jüpiter, Venüs, Koç burcunda birlikte yürüdüğü zaman hem enerjimizi iyileştirir hem de bizim biraz daha böyle başkalarıyla olan ilişkilerimizde daha fedakarca ilerlememizi sağlar. Çok da cesur oluruz aynı zamanda. Ama şans ve fırsatlar getirme bakımından da güzeldir, keyiflidir. Hem kişisel anlamda hem toplumsal anlamda gerçekten faydasını görebiliriz. Sevgili dostlar, evet, Balık burcunun zaten yeni ayın daha doğrusu etkileri de sürüyor. Ondan sonra sürmeye de devam edecek 7 Mart'a kadar. Ve bu hafta sonunda atlatalım bir. Biraz önce bahsettim ya size. Ondan sonra biraz daha böyle şey olacak yani düzelecek gibi. Biraz da moral olsun. O bölgede de bizi izleyen kardeşlerimize kalbimiz sizinle. Şimdi ayın 23 yani Perşembe gününün güzel saatlerini de hemen bir tık daha böyle bize sevgi enerjisi verebilecek, işlerimizi kolaylaştıracak. Mesela saatlerimiz nelermiş sevgili dostlarım? Mesela bu sabah 10.23, 11.29 çok şanslı bir saat. Yani çok şanslı derken birçok işimizi daha kolaylıkla çözebiliriz, halledebiliriz. Mesela dedim ya bugün bazı şeyler ortadan kaybolmuş durumlar, kişiler, olaylar, bunlar konular da olabilir. Ortaya çıkabilir. Mesela bu saat bence bunun için ideal. Diğer saat bugün 16.53, 17, 29 saatler arasında arkadaşlar. Bu saat de mesela bence değerlendirilmesi gereken güzel bir saat olduğunu düşünüyorum.
Umarım hepinize iyi gelir, güzel gelir. Diğer saatim de tam saat 12.00, 13 yani 12.00 ve 01 arasında gece 24'üne geçtiğimizde o saatlere denk geliyor. Yine bizim bugünün rutinlerin dışında biraz daha kendimiz için iyi hissettiren aslında saatler diyebiliriz. Evet. İşte böyle sevgili dostlar. Yarın yine görüşürüz diyorum. İyi akşamlar.